Günaydın. Üçüncü günün sabahı. Petersburg'dan Murmansk'a doğru yolculuğumuz başlıyor. Sabah şu an bakıyoruz saat kulesine 6'ya 7 var. 6'da Petersburg metrosu açılıyormuş, çalışıyormuş yani. Bizim de metro durağı kaldığımız eve ne kadar diyeyim? Herhalde 1-200 metre falan. Nevski Bulvarı Caddesi'ne. Oraya doğru yürüyoruz. Şu an sokak boş gibi görünüyor ama metroda muhtemelen insanlar vardır. Otobüsler de çalışmaya başlamış bu arada. Biz şimdi buradan havaalanına gidiyoruz. Havaalanından sonra da uçağa bineceğiz. Uçaktan Murmansk'a gideceğiz. Uçak yaklaşık 2 saat 10 dakika sürüyor. Gözüküyor biletin üstünde. Tam zamanında kalkıp tam zamanında giderse saat 12.30 gibi de Murmansk'ta olacağız. Görüşmek üzere. Murmansk havaalanına indik. Şimdi bir taksiciyle anlaştık. 2000 ruble dedi. Şehir merkezindeki evimize götürecek. Artık herhalde kazıklanmıyoruzdur. Dün gelen Türk arkadaşlarla konuştuk. Dediler ki 4500'den taksi başlamış. Ondan sonra onlar pazarlık etmişler falan. Dediler işte 1500 rubleden fazla vermeyin dediler ama hadi dedik biz 2000 dedi, 2000 alalım. Murmansk'taki kalacağımız eve de geldik. Burası sokağımız. Şimdi şu kapıdan girecekmişiz. Taksici abi ev sahibiyle konuştu. Kadın 10 dakika içinde geliyormuş. Elena adı. Şimdi bu zile basacağız. Yukarı çıkacağız. Talimatları halledeceğiz. Giriş şifrelerini. Karın sesini duyuyor musunuz bilmem. Bay bay. Neyse. Murmansk'tan bizi kuzey ışıklarına götürecek olan turun buluşma noktasına doğru yürüyoruz. Bize bir adres verdiler. İnternetimiz de yok. Haritaya da bakamıyoruz. Yandex Maps internetsiz çalışır dediler. Çalışmıyor. Biz de yürüyoruz işte. Bulacağız inşallah burayı. Ama yürüdüğümüz yolu göstermek istiyorum size. Çok güzel çünkü. İşte böyle bir yol. Yeni yıl ışıklarını henüz kaldırmamışlar. O yüzden çok şık bir cadde. Manzara harika. Bakar mısınız? Çok güzel. Hani rüya gibi bir şehir diyeceğim de soğuk. Şu an eksi 11. Eksi 11 gibi hissetmememiz de ilginç. Ya Petersburg'da alıştık ya işte bizim eksi 11 algımızla buradakinin arasında fark var. Bilmiyorum yani mevsimsel daha doğrusu coğrafi konum nedeniyle farklı hissediyor olabiliriz. Böyle. Bakalım kuzey ışıklarını nasıl göreceğiz. Şimdi kuzey ışıklarını izlemek için, kuzey ışıkları avı için yola çıktık. Bizi bir minibüs gelip aldı. Arkadaşımız rehberimiz. Ve minibüste zannediyorum sadece yabancıları toplamışlar. Çünkü ne kadar uzak doğulu varsa o arabanın içinde şöyle bir minibüsle gidiyoruz. Ablam ve Ayten işte yerleştiler. Size göstermek istediğimiz detay. Minibüsün camları buz. Hani buhar değil. Dışarısı bunlar gözükmüyor buz. hiç. Dışarısı hiç gözükmüyor. O yüzden ben minibüsün önüne doğru gidip çekmek istedim. Bakalım neler göreceğiz. Kuzey ışıklarını görmek için şehrin dışına çıkmak gerekiyor. Tamamen şehir ışıklarının olmadığı bir noktaya. Çekimi profesyonel makine ile tur firması üstleniyor. Çektikten sonra size bunları gönderiyor. Bizim kendi fotoğraf makinemizle çekmemiz, telefonumuzla çekmemiz mümkün değildi. Bulunduğumuz noktada işte böyle dünyanın tepesi. Kendi fotoğraf makinemizle çektiğim karelere örnek olarak bunu gösterebilirim. İnsan gözüyle ise ışıklar inanın bundan daha da silik görünüyordu. Yani fotoğraf makinelerinin o ayarına teknolojiye ihtiyacımız var. Gece yarısı saat tam 12. Kuzey ışıkları avından eve geri dönüş. Minibüs bizi işte eve yakın bir noktada bıraktı. Yürüyoruz.
Böyle gecenin bir yarısı. Şu karın parlaklığı görünecek mi bilmiyorum ama şöyle de caddeyi çekeyim. Ama şimdi telefonu hemen kapatmalıyım çünkü elim dondu. Tutamıyorum. Ama yürüdüğümüz yolu da göstermek de istiyorum. Çünkü hem anı kalsın bize hem de size rehber olsun. Evet, sadece ya evin yakında bir Tundra Kafe diye bir yer var. Bütün Murmansklılar herhalde biliyor. Bir tek orayı biliyoruz. Yani şu an gidiyoruz ama evi buluruz inşallah. Bulacağız. Murmansk'ta kaldığımız eve şimdi ulaştık. Şöyle evin girişini falan da çekeyim. Çünkü apartmanın girişi bir enteresan. Şimdi burada kapılar nasıl kilitleniyor, nasıl açılıyor falan filan, bunları da göstereyim. Şimdi bu anahtar edindiğimiz için o kısmı yapamayacaksınız ama burada kapılar hep böyle şifreli. Şimdi mesela bizim kaldığımız 39 B'ye basıyor. Alo. Open please. Open. Şimdi bu apartman o kadar eski ki göstereceğim. Geç sen de. Bir kere şuradan başlayayım. Apartmanın kapısı bakın nasıl etrafa buz tutmuş. Şimdi bu eski apartmanın merdivenlerini göstereyim. Murmansk çok eski bir Sovyet döneminden kalma şehir. Yani o Sovyet ruhunu hala taşıyan şehir diyeyim. Burası da çok eski bir apartman. Biz tabii bu kadar eski bir apartman olduğunu bilmiyorduk ama yine de şehrin merkezinde de bu ruhu yaşayabileceğimiz bir yapı olsun istedik. Onun için burayı seçtik. Şimdi dış kapıyı da göstereceğim. Şimdi bir dış kapı var ya böyle. Bir tane de iç kapı var. İşte böyle. Evin içinde gösteririm. Справа от нас озеро Конетьявр и рыбацкая деревня. Это обычная рыбацкая деревня. Terberköy'e geldik. Dışarıda böyle bir tabelası var. O tabelanın orada herkes fotoğraf çekiliyor haliyle. İşte böyle. Terberköy'e doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Dışarıda tabii ki bir kar fırtınası var. Çok normal. Kuzey Kutup Dairesi içerisindeyiz. Gideceğimiz şehir dünya
следующего лета где-то кашалота. В 19 году мы бы уже шли, да, пока что-то поели, потом решили оставить часть у одного из ресторанов. Мы здесь будем проезжать, давайте еще успеем сфоткаться, может даже выйдем. Попробуем, понюхаем. Böyle bir yerde de mola verdik. Şimdi işte deniz kestanesi, deniz tarağı, ne bileyim değişik, adını bilmediğim, hayatımda ilk kez gördüğüm, bu yüzden de denemeye çekindiğim, belki alerji yapar bilemezsin ki. Onun için böyle de uzaktan seyrettiğim bir takım canlılar satılıyor. Burası bir mola yeri, tuvalete giriyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Mola yerimizi de göstermiş olayım. Burada çok sevimli bir köpek var. Çok da sakin. O kadar sakin ki herkese kendisini sevdirdi. İşte böyle. Teriberka'da kar yağıyor. İlk kez Kuzey Kutup Dairesi'nin bu kadar içinde bir yere ayak bastığımız için heyecanlıyız şu an. Böyle. Motorda neydi? Kar motoruyla baya çok sarsıyor. Şükran Ayten. Şükran. El salla. Gördüğümüz yere bakın arkadaşlar. Kuzey kutbundayız biz, tam ucunda. En tepede. Kuzey Kutup Dairesi'nin İçinde. şöyle bir tepeden geldik ve donmuş şelale görmek için yürüyoruz. Bunu 10 kere daha söyleyebilirim. Kuzey Kutup Dairesi'nin içindeki dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri Teriberka'dan sesleniyorum. Resmen bir belgeselin içinde gibi hissediyoruz kendimizi de. O yüzden böyle anons eder gibi cümleler kuruyorum. Ablam, Ayten ve hiç tanımadığımız bir grup insanla turdayız. Yürüyoruz. Ben de tutayım ya, sen de çık. Çek, evet. Ben hiç yokmuşum. Aslında buradayım ben de. Yürümeye çalışıyorum. Yürümek de çok zor. Çünkü altı buz, kar üstte çok az bir tabaka var. Altı tamamen buz. Ve artık denize yaklaştık. Değil mi? Evet, deniz gözüktü. We have 20 minutes. 20 minutes here. Okay. After we meet 6 now. Yes. Okay. Şimdi geldiğimiz noktada dolmuş şelale. Burası aslında bir şelale fakat biraz da yürümeye korkuyorum çünkü burası tamamen buz. Fazla yaklaşmamam gerekiyor. Ama şöyle göstereceğim. Şurası suyun aktığı yer. Hatta biz şelalenin üstünden geçip şu uca gideceğiz ve oradan şu Arktik Okyanusu yani Kuzey Okyanusu, Kuzey Kutup Dairesi Okyanusu'na bir bakacağız. Beraber yürüyelim diyeceğim de ben elimde telefonu tutarken şu nasıl başarılı? Oldukça da kayıyor burası. Kapatayım. Burada bakan suda bu şelalenin varlığının kanıtı. Ben böyle rastgele götürüyorsun, yürüyorum, video çekeceğim diye. Hiçbir seyahatte de video çekmem. Bu seyahatte nedense böyle bir işe kalkıştım. Elimde tutuyorum üstüne üstlük. Hiçbir alet de yok. Eldiveni çıkartmak zorundayım çünkü başlat bitir yapamıyorum. Şu an arkadaşlar şelalenin üstünden dolmuş suyun üstünden yürüyüp bakın karşıdaki
şelale nasıl olmuş. Yürüyoruz. Kuzey Kutup Dairesi, Kuzey Okyanusu, Arktik Okyanus, Arktik Denizi, ne derseniz deyin. Bundan sonrası artık Kuzey Kutbu. Tekrar başka bir yere Kızak'tan indik. Böyle kalabalık bir grup halinde. Yine karda, yine tehlikeli bir böyle kaygan zeminde yürüyoruz. Dünyanın ucundaki fener diyorlar ya, burada dünyanın ucundaki ev midir nedir? Oo, burası çok buz. Bakın nasıl çıkacak. Bakın buzu da göstereyim. Böyle video çekerken yere bakmıyorum diye. Korkuttu gidiyorum ya. Sanki riskli gibi kapatayım. Yok kapatmayayım, geldik. Değnek de gelmiş. Evet. Vallahi helal olsun. Hayır. Vallahi biz yürüyemiyoruz ya. Ben de bunlar sayesinde yürüyorum. Ay. Ucunda şeyleri var. Kameraya... Geldiğimiz yerin adı da Ejderha Yumurtaları Plajı. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu yumurtalar, taşlar yumurtaya benziyor ve o kadar kocamanlar ki olsa bir ejderhaya aittir diye düşünülüyor. Biz şimdi burada bir fotoğraf sırasına girdik. Denizin kenarına kadar gitmemeye karar verdik. Çünkü şurada insanları görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştırayım. Düşe kalka gidiyorlar ve o taşların üstünden gitmek bize biraz sakıncalı geldi. Ya şimdi bu arıza çıkmasın diye. Mesela şimdi ablam orada fotoğraf çekmek için iniyor ya, bakın nasıl buz. Böyle işte. Şimdi burası biraz da Ejderha Yumurtaları Plajı. Sana da yakın olman lazım ki sesim duyulsun. Ejderha Yumurtaları Plajı. Çünkü burada yuvarlak, böyle tam bir top gibi, misket gibi taşlar var. Ve bu taşlar olsa bir ejderhanın yumurtasıdır diye düşünülerek bu isim verilmiş. Tereberta'yı da meşhur yapan bir film var. Bu film Rusya'nın Oscar adayıydı. Levetyan diye. Belki yanlış telaffuz ediyorumdur. Kusuruma bakmayın. O da bu ejderha yumurtalarına atfen ismini almış. Levetyan Yahudi inancına göre, onların kitabına göre bir pasajda geçen bir hikaye var. Denizin altından çıkan bir ejderhanın varlığından bahsedilen bir hikaye. Levetyan adı ona veriliyor. O filmin adı da buydu. Film çok güzel bu arada. Biraz doluk, yavaş, ağır gidiyor ama konusu çok güzel sürüklüyor. İşte o plaj burası ve burası Arktik Okyanusu. Arktik kelimesi Yunanca Arktos, yani ayı kelimesinden türemiş bir kelime. Adı ayıları temsil eden ve her zaman kuzey yarımkürede görülen ultra takım yıldızlarından geliyor. Antarktika ise ayının karşısında, ayıların olmadığı toprak anlamında. Burası Arktik, orası Antarktik. Bunu da bu yaşımızda öğrendiysek, başımız göğerdiyse devam ediyoruz. Arktik Okyanusu diğer 4 okyanusa kıyasla en az tuz oranına sahip okyanus gezegenimizin. Okyanuslar içindeki en sığ olanı ve dünyamızda çıkarılmamış petrolün %25'i bu denizin altında. Bu denizin böyle yüzerek gitsek ya da gemiye binip gitsek Kanada'ya, Grönland'a ve Rusya'nın diğer taraflarına ulaşabiliriz. Tabii Finlandiya'ya da, tabii ki İzlanda'ya da ulaşabiliriz ve İsveç'e ulaşabiliriz, Alaska'ya ulaşabiliriz gibi. Bu okyanusun hiç kimseye ait değil. Deniz Hukuku Anlaşması tarafından yönetiliyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında. Kıyısı olan ülkeler ancak 370 kilometre mesafede balıkçılık yapabiliyorlar. Bir de ne diyebilirim? Şöyle bir enteresan bilgi vereyim. Bunu başka yerde duymadınız. Titanic'i batıran buz parçasının bu okyanustan kopup geldiği düşünülüyor. Öyle biliniyor. Yani düşünülüyor. Öyleymiş. Başka ne diyebilirim? Şimdilik bu kadar. Dünyanın kuzeyinden, tepesinden, Kuzey Kutbu'ndan bu kadar. Bir balina iskeleti
burada sergileniyor. Hemen kumsalda. Ne kadar büyük olduğunu göstereyim. Ve çağımızın hastalığı sosyal medyada paylaşım yapmak. Salıncak kuyruğu var. Şu koltukta oturma ve şu pozu verme kuyruğu var. Kimse balinayla ilgilenmiyor. Halbuki bence en enteresan şey burada bu balina iskeleti yahu. Yanılıyor muyum dostlar? Arkadaşlar. Ve bence şu deniz olağanüstü değil mi? Videoda ne kadar belli olacak bilmiyorum ama şöyle hafiften kuzey ışıklarını da göstermiş olayım. Şurada bak şurada bir Ekran- yeşilimsi gördün mü Evet, şurada? ekrana bakınca görüyor musun? Bak. Evet. Ay çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Много такой пористый, и там настолько много жира в пике, что жир из курка капает, и к нему и пахнет вот таким вот жиром, чтобы подойти к нему. Murmansk şehri işte tam da bu koordinatlarda yer alıyor. Dünyanın kuzeyinde bu koordinatlarda yer alan en büyük şehir Murmansk. Bundan sonra bu ayarda başka şehir yok. Küçük küçük köyler tabii ki Sibirya'nın, Rusya'nın kuzeyinde var. Norveç'in kuzeyinde var ama onlar küçük şehirler. Ya da Kanada'nın ya da Grönland'ın. Fakat şehir olarak en büyük şehir işte bu koordinatlarda bu. Burası. Ve tabii ki bir sürü Çinli turist var. Şimdi biz istikametimiz Lenin nükleer buz kıran gemisi. Hazırız. Buraya gelirken işte bir taksiye bindik. Taksici yolu bilmiyordu. İşte öyle de bir şeye denk geldik. Bizi garip bir yerde indirdi ama bulduk. Tabii ki bulduk. Yürüye yürüye. Şimdi böyle karlar içinde kar kaplı yoldan gidiyoruz. Daha şimdiden kahramanlık şarkıları çalmaya başladı. Geminin içine girsek mi girmesek mi diye düşündük. Ama dedik ki bir daha mı geleceğiz buraya? Bir daha mı böyle nükleer buz kıran gemisine gireceğiz? Üstüne üstlük benim gibi hayatının 20 yılını denizcilik sektöründe geçirmiş bir insanın, ömrünü gemilerle geçirmiş bir insanın buraya girmemesi düşünülemezdi. Onun için gireceğiz. İçeride çekim yapabilirsem çekerim. Yapamazsam şansınıza küseceksiniz. Tabii ki ben de şansıma küseceğim. Çok da tatlı bir parkmış. Tabii burası bu şehrin en turistik noktası. Onun için böyle olması doğal.
Ha, denizi de göstereyim bu arada. İşte Lenin buz kıran gemisine geldik. Birazdan gemiye çıkacağız. Böyle de bir uzun sıra var. Hava bugün bulutlu. Nispeten sıcak denilebilecek bir hava. Derece olarak -5 ama hissedilen bir tık daha düşük tabii ki. 11'de güneş çıktı. Saat 3:15, 15:15'te. Güneş batacak. Güneş çıktı hali de bu zaten. Yani karanlık. Hafif hafif karda atıştırıyor. Geminin içinde video çekmek mümkünse çekerim. Yoksa çekemem. Kocaman caddesini de göstereyim. Sanılması ki burası öyle minik bir şey. Ne kadar geniş bulvarlar var görün. Arabalar da karda nasıl gidiyor onu da göstermiş olayım. Geçen gün indiğimiz yer şurası değil mi? Evet, geçen gün oradan indik. Orası çok güzel şöyle. Şıkır şıkır bir yer. Şimdi burada karşıdan karşıya geçmek biraz zahmetli oluyor. Çünkü işte böyle yerde karlar. Işıklarda Sonra bakın balinaları arabalar hiç umurlarında değil. Yani bunun hepsi çünkü hepsinde kar lastiği var yani. Tam karşıda da tren istasyonu var. Ana merkez. yandı. Şimdi bize yandı. Karşıya geçelim. Murmansk'ta bir gün. Gerçi şu anda gece gibi gözükse de saat 4:30 yani. Gecenin bir yarısı falan değil. Murmansk'tayız. Yeni evimize gidiyoruz. Pazar sabahı bugün. İlk akşamı bir eve kayıt yapmıştık. Sonraki akşamı ormanın içinde bir bungalov seçmiştik. Ama fark ettik ki hiç gerek yok. Zaten burası da bungalov ev gibi. Onun için yine şehir merkezinde bir ev bulduk. Şimdi yeni evimize gidiyoruz. Yeni evimize gidiyoruz, evet. Buralarda böyle. Bu binada kalacağız. Bir daire, 3 kişilik. Bu gece buradayız. Yarın St. Petersburg'a uçuşumuz var. Kuzey Kutup Dairesi'nden Kuzey Kutbu'na en yakın noktadaki Murmansk şehrinden tüm coğrafya öğretmenlerine, özellikle de İrfan Hoca'ya selamlarımı gönderiyorum. Artık okyanusun kıyısından video çekemedim belki ama şimdi dünyanın en kuzeyindeki havalimanından bir videoyla selam vermek istedim. Instagram hesabında etiketleyeceğim. Hocamızın YouTube video kanalına da abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle coğrafya dersleri verdiği için takip edin lütfen. Faydalanacaksınız. Hoşça kalın.